Merhabalar, atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizinle 20 voltluk Vonrock akülü vidalamayı inceleyeceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yakın çekimle incelememize başlayalım. Vonrock ürünleri böyle bir paketle elinize ulaşıyor. Bütün ürünlerin hangi ürünü alırsanız alın böyle itinalı, korumalı naylonla bir paketle elinize ulaşıyor. Kargo ambalajını açtığınız zaman böyle bir karton kutuyla karşılaşıyorsunuz. Vonrock plastik kutulardan vazgeçmiş durumda. Bunun sebebi hem maliyetleri düşürmek hem de aldığınız her Vonrock ürünü için Ocean Cleanup isimli bir temizlik kampanyasına, okyanus temizlik kampanyasına sizin adınıza 1 euroluk bir bağışta bulunuyor. Kutuyu açtığınız zaman böyle bir bez taşıma çantasıyla karşılaşıyorsunuz. Buraya adınızı yazıp bu bir büzgülü torba. Ürününüzü bunun içerisine koyup ağzını büzüp rafa kaldırıyorsunuz. Hem tozlanmıyor hem de taşırken kolaylık sağlıyor size. Bunu yaparak da dediğim gibi aynı zamanda maliyetlerini düşürmüş oluyorlar. Açtığımız zaman ürünü gördüğünüz gibi diğer aletlerle ilgili broşürle karşılaşıyorsunuz. Vonrock ürünleri şu anda Türkiye'ye yaklaşık 3-4 aylık bir süreden beri gelmekte. Vonrock bir Hollanda markası. Vonrock ürünleri ülkemizde yine bir Hollanda markası olan Ferm ürünlerini getirmekte olan TDM Hırdavat Dış Ticaret Firması getirmekte. Dediğim gibi yaklaşık 3-4 aydır ülkemize geliyor. Bütün aletleri aynı aküyle çalışıyor. Yaklaşık 2 ay sonra yetkilileriyle konuştum. Türkiye temsilcisi Bursa'da yerleri. Yetkilileriyle konuştum. Yaklaşık 2-3 aylık bir süre içerisinde radyallı gönye kesme, tezgahlı testleri gibi ürünleri de gelecek. Ama gördüğünüz bütün ürünler tek aküyle çalışıyor. Şu anda ülkemizde 2 amperlik aküsü var. 4 amperlik aküsü de çok yakında. Onun için de süre 15 gün ile 2 ay içerisinde diğer ürünlerin de geleceğini, akülerin de geleceğini söylediler. Böyle bir kutuyu açtığım zaman görmek istediğim en güzel ekipmanlardan biri bu. Gördüğünüz gibi garanti belgesi. Vonrock ürünleri 2 yıl garantili ve tamir süresi 20 gün. Vonrock yeni bir marka olduğu için, ülkemize yeni giren bir marka olduğu için henüz servis ağı yaygınlaşmadı. Bu yüzden firma yetkilileri bozulan ürünlerinizi ya da arızalı olduğunu düşündüğünüz ürünlerinizi UPS kargo ile karşı ödeme olarak kendilerine alıyorlar. Ve %90 ihtimalle de tamir etmeyip yenisiyle birebir değiştirip size geri yolluyorlar. Yine umarım ileriki zamanlarda servis ağı gelişir. Ürün içerisinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları biz genelde okumuyoruz ama benim adetim satır satır her şeyini okudum. Aleti kullanırken neye dikkat etmeniz gerektiğinden, şarj aletinin aküyü nasıl kullanmanız gerektiğinden her şey burada yazıyor. Lütfen bunları da göz önünde bulundurun, okuyun. Önemli bilgiler var içinde çünkü. Alet bu şekilde elimize ulaşıyor. Bakın mandalinin kutuya ve kendine zarar vermemesi için böyle bir koruma bile düşünülmüş. Bütün vidalamalarda bu standart bir koruma. Aletin yanında 3 tane ekipman geliyor. Bunlar kemer bağlantı aparatı. Bu gördüğünüz kısma takılıyor. Ve bunun vidası. Bir tane pozitif, bir tane de Philips yıldız uç. İkisi de farklı uçlar. Ve makinenin kendisi. Kutunun içerisinden çıkan ikinci kutuda aletin aküsünü ve şarj aletini içinde barındıran kutular. Alet bize tek aküyle geliyor. İkinci aküyü almak istersek de 180 lira gibi bir fiyatı var. Böyle bir şarj aletimiz var. Şarja taktığımız zaman kırmızı yanıyor. Alet dolduğu zaman yeşile dönüyor. 220 ile çalışıyor. Gayet hafif ve kompakt. İçinden çıkan aküsü bu 2 amper. Videonun devamında bunun ölçümlerini de yapacağız. Aynı zamanda bu aküyle kaç vida kaç delik deldiğini de göreceğiz. Aleti inceleyecek olursak alet bize tek aküyle geliyor. Aküsü gördüğü şekilde takılıyor. Çıkartmak için de bu düğmeye basıp çekiyorsunuz. Profesyonel aletlerin çoğunda olduğu gibi, profesyonel vidaların çoğunda olduğu gibi 13'lük mandalina sahip. 13'lük bir mandalina var. Ve ben bu video hazırlarken yaklaşık 1200'e yakın vida ve delik deldim. Mandalin merkezine bakın.
Bu 1200 tane vidaya ve deliğe rağmen en ufak bir yalpalama söz konusu değil. 21 kademeli tork ayarı var. Bu yeri geliyor iş parçasını korumak için, yeri geliyor vidaladığınız vidanın yalama olmaması ya da kopması için torku buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bileziği çevirmeye devam ettiğiniz zaman da delme moduna geliyor. Alette iki tane vites var. Birinci ve ikinci vites. Birinci viteste alet yüksek tork, düşük devir. İkinci viteste alet yüksek devir, düşük tork. İnternetteki bazı sitelerde şunu gördüm. Buradan kıvılcım çıktığını söylüyorlar. Bu bir sorun mu diye soranlar var. Bu brushless yani fırçasız bir makine değil. Burada bir fırça var yani kömür var ve orada bir kolektör var yani bir sürtünme var. O yüzden elektrikli ya da şarjlı bütün aletlerde eğer brushless değilse, fırçasız model değilse burada kıvılcım çıkması gayet normal bir özellik. Normal bir durum. Onun dışında aletin sağ ve sol yön tuşu var. Yani sağa basıyorum alet saat yönünde dönüyor. Sola basıyorum alet sola dönüyor. Yani bu vidayı takmaya veya sökmeye yarıyor. Aletin burada bir tane aydınlatma ışığı var. Bu aydınlatma ışığı sadece tetiğe basıp motor dönmeye başladığı zaman dönüyor. Yani biraz dezavantajlı. Yani makineyi çalıştırmadan delme yapacağınız yeri tam görmüyorsunuz. Bir de bu tam uç noktasını açıkçası aydınlatmıyor. Biraz da ileri bir noktayı aydınlatıyor. O da bu mandalina çok yakın olduğu için böyle bir durum söz konusu. Alet bütün profesyonel aletlerde olduğu gibi hassas tetik. Yavaş basınca, az basınca yavaş dönüyor. Daha fazla basınca da daha hızlı dönüyor. Onun dışında burada gördüğünüz gibi belli EN standartlarına uygun olacak şekilde plastik kabza yapılmış. Elime gelen vibrasyonu minimuma indirmek için ve bu makinenin ana sert gövdesinden birazcık daha yumuşak. Burada bir pil göstergesi var. Buna basınca akünün içerisinde ne kadar pil kaldığını görüyoruz. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda videonun ilerleyen dakikalarında beraber inceleyeceğiz. Akü değerlendirmesine gelecek olursak bakın akü şu anda dolmuş durumda, yeşil yanıyor. Aküyü yuvasından çıkarıyorum. Buradaki güç göstergesine basıyorum. Tam dolu olduğunu bana söylüyor. Bu tip ölçümlerde uluslararası bir marka olan Unity'nin ürünlerini kullanmayı seviyorum ben. Bu Unity'nin avometresi ölçüm moduna getirdim ve yuvalarına yerleştiriyorum. 20.9 voltluk bize bir güç veriyor. Bunun sebebi içinde standart 5 adet 1865 pil olması. Bu piller birbirine seri bağlı olduğu için ve her pilden yaklaşık 18650 piller tam dolu olduklarında 4.2 voltluk bize bir elektrik veriyor. Güç veriyor. Seri bağlı olduğu için de 20.9 voltluk bir güç görmemiz gayet normal. Bu aletler seri bağlı olduğu için 4.2 volt yükseliyor. Ama pil üzerinde yazdığı gibi 2000 miliamperlik yani 2 amperlik güç olduğu için de amper sabit kalıyor. İleriki zamanlarda
Bu akülerin, pillerin gerçek ölçümlerini sizinle paylaşacağım. Diğer bütün elektrikli aletleriyle beraber. Ama şu anda akünün içerisindeki pillerle dışında yazan yazının aynı olduğunu söyleyebilirim. Güç gösterge ışığına gelince bu akü bitene kadar saca yaklaşık 559 tane vida attık. Bu vidaların 77 tanesini yeşil ışıktayken, 374 tanesini sarı ışıktayken, 108 tanesini de kırmızı ışıktayken attık. Yani basit bir matematik işlemi yaptığımız zaman yeşil ışık bize akünün %100 ile %86 arasında dolu olduğunu, sarı ışık bize akünün %86 ile %19 arasında dolu olduğunu, kırmızı ışık ise bize akünün %19 ile %0 arasında dolu olduğunu gösteriyor. Yani sarı ışık yeşil ve kırmızı ışıkta toplam yaptığımız performansın 2 katını bize veriyor. Ama şunu bilmenizde fayda var. Eğer kırmızı ışık yanıyorsa akünün %20'lik bir ömrü kalmış demektir. Yani 5'te 1'ine düşmüş demektir. Yani akü şarj etme zamanı gelmiş demektir. Devir sayılarına gelecek olursak Vonrock bize birinci vitesteyken devir sayısını 1 dakikada 0 ile 400 devir arasında, ikinci vitesteyken devir sayısını ise 0 ile 1500 devir arasında olduğunu söylüyor. Aleti birinci vitese alıyorum. Bu gördüğünüz elimdeki bir takometre, yani aletlerin 1 dakikadaki devir sayısını ölçüyor. Cihazı açıyorum. Sadece buraya bir tane reflektör yapıştırdım. Yansıtıcı, lazer bunu okuyacak. Aleti tuşuna basıyorum. Birinci vitesteyken 377 devir yapıyor. Yani zaten 0 ile 400 devir arasında olduğunu üzerinde okumuştuk. Makineyi ikinci vitese alıyorum. Bunun da 0 ile 1500 devir arasında olması lazım. Bunu da gördüğünüz gibi 1442 devir. Yani arka etikette, bilgi etiketinde bize beyan edilen bilgiler tamamıyla doğru. Videonun içerisinde Vonrock 20 voltluk akülü vidalama ile ilgili kafanızdaki bütün soru işaretlerinin cevaplarını bulduğunuza inanıyorum. Benim kişisel görüşüme gelince aletin tek dezavantajı darbeli modunun olmaması. Onun dışında ev kullanıcıları, yarı profesyonel kullanıcılar ya da profesyonel işlerinizde çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir makina. Satan tek firma distribütör firması. İnternetten alırsanız direkt distribütör firmasından alacaksınız. Açıkçası 350 liralık bir fiyatıyla benim atölyemde kullandığım ve işlerde kullandığım ve test ettiğim fiyat performans olarak en iyi ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. İncelememi istediğiniz ürünlerle ilgili de bu videonun altına yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Görüşmek üzere.